Selamlar UFC 26'da yeni bir Exotic Success bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte kendi ligimizde yani TRT Süper Lig'de 4 büyük takımı Premier Lig'e koysaydık 2025-2026 sezonunda ne kadar başarılı olurdu veya kaçıncı bitirirlerdi, ligden düşerler miydi, şampiyon olurlar mıydı bunu öğreneceğiz. Hemen ben ne yaptım? Geldim, gördüğünüz üzere size de göstereyim. Takımları Beşiktaş gördüğünüz gibi ekledim. İngiltere Premier Lig'e, sonrasında Fenerbahçe, ardından Galatasaray ve Trabzonspor. Bu şekilde de diğer takımları da göstermiş olacağım. Ben tabii ki de bizim takımların kaderlerini ellememek için buradan Arsenal'ı seçeceğim ve sonrasında bizim takımların neler yaptığını görmüş olacağız. Arsenal'ı sevdiğim için seçiyorum daha doğrusu. Çünkü bizim hani dediğim gibi takımların şimdi Galatasaray mesela Fener'i veya Beşiktaş Trabzon'u seçsem benim ilerletmemden dolayı kendileri hani bir şeyler değişecek. O yüzden genelde diğer takımları seçerek ilerlemek daha mantıklı oluyor. Bu yüzden ben de Arsenal'ı seçtim. O zaman haydin serüvenimiz başlasın efendim. Evet, bir de puan durumundan göstermek istiyorum. 2025-2026 sezonu bizim 4 büyükleri koyduk ve Premier Lig temalı şeklinde ligde görmüş oluyoruz efendim. Hemen size teker teker gösteriyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon. Bu şekilde 20 takımdan oluşan 2025-2026 sezonu Premier Lig serüvenimiz başlayacak. Bunun dışında tabii ki de bizimkiler Emirates FA Cup'ta, Karabağ Kupası'nda oynayacaklar. Sanırım Avrupa Kupalarında takımı değiştirdiğimiz için kendileri yoktur diye düşünüyorum. Bir Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Büyük ihtimalle Galatasaray burada yoktur diye düşünüyorum. Alanyaspor geçmiş yerine gördüğünüz üzere. Biz tabii ligi taşıdığımız için. Onlar Avrupa Kupalarında şu an yoklar. Avrupa Kupalarında oynamayacaklar. Keza öyle ki Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe yoktur. Zaten onun yerine de Beşiktaş varmış ama yine de ilginç. Bizimkiler Avrupa falan oynayacaklar. Biz gene bakarız ama genellikle dediğim gibi takımın yerini değiştirdiğimiz için Avrupa'da olmayacaklar genelde. Ama Beşiktaş nasıl Avrupa'da oldu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Neyse. Takvim diyorum efendim. Hemen ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte Ocak 1'e geliyoruz. Ocak 1'e geçeceğiz ve bakalım. Önemli olan bizim takım. Yani Arsenal değil. Önemli olan bizim takımların durumlarına bakacağız. Tabi istatistikler olarak bakacağız. Neler yapmış, ne yapmışlar, ne etmişler Premier Lig'de, FA Cup'ta, sonra Karabağ Kupası'nda. Avrupa Ligi'nde de şöyle bakarız. Beşiktaş olduğu için bakarız. O zaman haydin gelin. Ocak 1'e gidelim. İlk ara transfer dönemine geçelim ve bakalım bizim 4 büyük takımlar Premier Lig'de ne yapmış öğrenelim. Evet, geldik Ocak 1'e ara transfer dönemine. Bayağı uzun sürüyor bu arada simülasyon, biliyor musunuz mu? Hani çok fikstür maç olduğu için bayağı uzun sürüyor. Ocak 1'e gelese kadar kaç dakika geçti. Şimdi gelelim Premier Lig'de ne olmuş ne bitmiş. Liverpool 1. Manchester City 2. Arsenal 3. Tottenham 4. Chelsea 5. şeklinde görmüş oluyoruz. Aşağı iniyoruz. Fenerbahçe'yi görüyorum 8. sırada. 19 hafta sonunda 8 galip 5 beraberlik 6 mağlubiyet alıp 28 atılan golde kalesine 23 gol görüp 5 avarajla 29 puanla kendisi 8. sırada. Hemen altında Galatasaray'ı görüyorum 9. sırada. 19 oynanan maçta 7 galibiyet 6 beraberlik 6 mağlubiyet 31 atılan golde kalesine 26 gol görüp 5 avarajla 27 puanla kendisi 9. sırada. Şöyle aşağı iniyoruz ve 15. sırada Beşiktaş'ı görüyorum. 19 oynadığı maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet, 21 atılan golde kalesine 26 gol görmüş. Eksi 5 avarajla 21 puanla 15. sırada Beşiktaş ve Trabzonspor'da küme düşme hattındayım. 19. sırada 19 haftada 2 kez kazanmış, 4 beraberlik, 13 yenilgi, epey bir yenilgi almış. 17 attığı golde kalesi 37 gol görmüş. Eksi 20 avarajda 10 puanla 19. sırada kendisi. Evet, şimdi hızlıca Emirates FA Cup'a bakacağız. Şöyle inip Galatasaray işte eşleşmiş gördüğünüz üzere. Galatasaray devam ediyor. 3. turda Galatasaray gördüm sadece. Bizimkilerden başka şu anlık görmedim. Fenerbahçe'yi gördüm. O da devam ediyor. Şöyle inelim. Trabzonspor gördüm.
Trabzonspor ve Beşiktaş'ı da gördüm. Tamam, 3. turda demek ki ya 1-2'de başlıyor bilmiyorum ya da 3. turda Premier Lig başlıyor. Hiçbir fikrim yok. O yüzden bizimkiler var. Bu kadar detay bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim. Karabağ Kupası'nda yarı finallerde bu arada Fenerbahçe bayağı bir gitmiş. Liverpool'la eşleşmiş. Buradan tek bizim Karabağ Kupası'nda temsilcimiz Fenerbahçe var. UEFA Süper Kupa'ya bakalım. Tottenham Hotspur kazanmış. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bizimkiler yoktu ya. Bizimkiler yoktu ama size göstereceğim demiştim. Şöyle alttan üste şöyle göstermiş olayım. İlla bizimkiler olsun olmasın genel bir en azından bakmış olalım değil mi Şampiyonlar Ligi'ne. Evet, Şampiyonlar Ligi böyle. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı görmüştüm. Bakalım. Gerçi Şampiyonlar Ligi'nde Alanya Spor mu vardı? Alanya Spor da varmış olabilir. Görmedim hızlı geçtiğim için ama. Beşiktaş 29. sırada. 6 maçın sonunda 5 puanla. Bu şekilde görmüş olalım. Konferans Ligi'ne gidelim. Konferans Ligi'ne geldiğimizde de Konferans Ligi'de bu şekilde gördüğünüz üzere Samsunspor'da 33. sırada bitirmiş. Şimdi buradan nereden baktığımızı hatırlamıyorum. Nereden bakıyorduk acaba ki ne? Oyuncu istatistikleri buradan bakalım. Bizimkiler girmiş mi mesela Premier Lig'de gol krallığında bizimkilerden isimler var mı? Onlara bakmışlar. Victor Osimhen var. 19 maçta 9 gol kaydetmiş kendisi. Onu gördük. Başka Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci var. 18 maçta 7 gol kaydetmiş. Sonrasında Yunus Akgün'ü görüyorum 17'de 5. Ve Rafa Silva'yı görüyorum 19'da 5 şeklinde. Asistlere geldiğimizde ikinci sırada hemen Galatasaray'da Victor Osimhen'i görüyorum 19 maçta 6 asist yapmış. Sonra Fenerbahçe'de Talisca'yı gördüm 18 maçta 5 asist yapmış. İniyorum. Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci var. 18 maçta 3 asist katkısı vermiş. Bu şekilde gol yenmeyen maçlarda bakalım bizimkilerden var mı? Gol yenmeyen maçlarda. Beşiktaş'ta Rafa Silva. Ne alakaysa. Gol yenmeyen maçlarda katkı sağlayıp gol atan herhalde büyük ihtimalle. Rafa Serni'yi gördüm. Sarı kart, kırmızı kart çok önemli. Ortalama reytinglerde Beşiktaş'ta Necip Uysal 7.40. Galatasaray Victor Osimhen 7.33. Şöyle hızlı aşağı ineyim. Başka da bizden birileri yok. Evet, hemen hemen her şeye baktım. Şuradan takvime geliyoruz ve artık sezon sonuna doğru geçiyoruz efendim. Sezonda nerede bitiyor? Sezon Mayıs'ın 25'inde bitiyormuş. Sezon sonuna gelelim. Bizimkiler ne yapmış gene istatistiklerine bakarız. Sonrasında diğer kulvarda da işte kupalar olsun onlarda bunlarda ne yapmış yine bakarız. Başka da bir de biraz önce baktığımız oyuncu istatistiklerine bakarız. Gollere, asistlere, istatistiklere bakarız daha doğrusu. O şekilde videomuzun sonuna geliriz. O zaman haydi sezon sonuna geçelim ve ne olmuş ne bitmiş öğrenelim. Geldik sezon sonuna efendim ve bakalım ne olmuş ne bitmiş görelim. Bizimkiler ne yapmış? Bu arada Arsenal Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'la eşleşmiş. İki İngiliz takımı. Gördüğünüz gibi finali görmüş olacağız. Liverpool Arsenal arasında oynanacak. Hemen Premier Lig'e geliyoruz ve bizimkiler ne yapmış görüyoruz. Liverpool şampiyon olmuş burada. Manchester 2, Arsenal 3, Tottenham 4, Newcastle United 5, 6. sırada Galatasaray görüyorum. 38 oynadığı maçta 16 galibiyet, 15 beraberlik, 7 yenilik alırken 65 attığı golde kalesinde 45 gol görmüş. 20 avarajda 63 puanla 6. sırada. Hemen aşağı iniyorum. Chelsea, Aston Villa, Manchester United derken 10. sırada Fenerbahçe görüyorum. 38 oynadığı maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik, 13 mağlubiyet, 54 atılan golde kalesinde 48 gol görmüş. 6 avarajda 55 puanla 10. sırada. İniyoruz ve bakalım Beşiktaş 15. sırada 38 oynanan maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik, 20 yenilgi almış. 42 atılan golde kalesinde 57 gol görmüş. Eksi 15 avarajda 38 puanla lig 15. sırada tamamlıyor. Düşmemiş. Trabzonspor düşme hattından çıkmış. O biliyorsun ilk yarıda düşme hattındaydı. 19. sıradaydı. 17'ye gelmiş. 38 oynadığı maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik, 23 yenilgi alıp 38 attığı golü kalesinde 69 gol görmüş. Eksi 31 avarajda 29 puanla 17. sırada kendisini Premier Lig'de bir
sezon daha bir üste çıkarmış. Yani düşmemiş. Ve düşenlerde Burnley, West Ham United ve Everton olmuş. Emirates FA Cup'a geldiğimizde bizimkiler artık gidememişler. City almış Chelsea'yi 2-1 yenerek. Karabağ Kupası'nda Liverpool Chelsea'yi 2-1 mağlup etmiş. Liverpool hem Premier Lig'i aldı hem de Karabağ Kupası'nı aldı bu arada. Şampiyonlar Ligi finalini görmüştük zaten. UEFA Avrupa Ligi finalinde de Stuttgart Rangers yenerek kupanın sahibi olmuş. Konferans Ligi'ne geldiğimizde Fiorentina Mainz arasında olacakmış efendim. Biz hemen burada Şampiyonlar Ligi değil de biz Premier Lig'den bakacağız. Premier Lig'de hemen şöyle yukarıya doğru çıkalım. Son durumları size aktarmak istiyorum. Bizden Osimhen 38 maçta 18 gol. Şöyle iniyorum. Listede Kerem Aktürkoğlu 38 maçta 11 gol. El Bilal Toure 24 maçta 10 gol kaydetmiş. Asistlere geldiğimizde asistlerde de Victor Osimhen 38 maçta 8 asist. Anderson Taşko 37 maçta 7 asist yapmış. 33 maçta 6 asistle Beşiktaş'tan Tammy Abraham'ı gördük. Gabriel Sara 36 maçta 5 asist katkısı yapmış. Bu şekilde o da girmiş. Gol yenmeyen maçlarda atılan şeylerde Galatasaray'dan Gabriel Sara var. Sonra Galatasaray'dan yine Lucas Torreira var. Uğurcan Çakır var. Fener'den Milan Skriniar var. Sarı kart, kırmızı kart. Ortalama reytinglere gelelim. Ortalama reytinglerden bizden kim var? Necip Uysal 7.40. Victor Osimhen 7.34. Dazen Maeda diye birini almışlar. 7,9 şeklinde Galatasaray gördüğünüz üzere bu şekilde tamamlamış olmuş. Şuradan takıma bakabiliyor muyum? Yok. Takım istatistikleri. Takıma baktığımızda Daizan Maeda diye birini almışlar. Başka getirdikleri var mı diye bakıyorum. Ebong diye birini getirmişler. Sonrasında Tobias gelmiş. Rodney Marcelo de Almeidia'yı almışlar. Başka da bir değişiklik yok. Fenerbahçe Beşiktaş'ı görebilirim herhalde. Listede olduğu için. Mesela takım size Fener'e bakalım. Fener ne yapmış? Fener'in getirdiği birileri var mı? Öyle. Olu Ayna'yı almışlar. Fener. Denburn'u bu şekilde sezonu tamamlamışlar. Beşiktaş'a gelelim. Başka yerden de eğer takıma bakılıyorsa bakabilirim. Ben bilmediğim için şu an yeni keşfettim. Daha önceden bilseydim böyle olduğunu tıklayıp bakabilirdik aslında. Ama sezon sonunda da baksak da yine kadronun değişikliğini görmüş oluruz aslında. İlk sezona bakmaya pek gerek yok. Zaten o ilk sezon geldiğinde Ocak bir ara transfer oluyor zaten. Sezon sonu bakmamız daha mantıklı ama bir yerden bakabiliyor muyuz mesela böyle girip gol krallığında varsa takım öyle bakmak yerine bir yere girip bakabiliyor muyuz? Ona bakmam gerekiyor. Mason Melia'yı almışlar. Sonrasında Mandragora'yı almışlar. Connie Deventer diye bir oyuncu almışlar Beşiktaş'ta. Bu şekilde olmuş. Evet. Başka yerden de bakılabiliyor mu bilmiyorum. Eskiden şöyle başka takımlara bakabiliyorduk. Diğer liglere gidip neredeydi onu hatırlamıyorum. Çok bakmadığım için şu anlık bilmiyorum ama eğer bakabiliyorsam Trabzonspor'a da bakmak istiyordum. Lakin bakamıyorum herhalde ama mesela şurada Premier Lig üstünden bakabiliyor muyum? Mesela tıklayıp o takıma gidebiliyorsam çok güzel. Direkt orada uğraşacağımı buradan bakarım mesela. Evet güzel. Tamam. Direkt Premier Lig'den de bakabiliyormuşuz. Tıkladığımızda güzel. Tamam buradan da sezon sonu kadroları da bakabiliriz. Hem de istatistikleri de çıkıyor. Şöyle mesela Rey diye bir oyuncu almışlar bunlar da. Van der Haar'ı almışlar.
gözüme çarpan Porha'yı almışlar. Sigur almışlar. Villallappa almışlar. Tabi gidenler de olmuş büyük ihtimalle. Bakayım başka aldıkları var mı? Başka aldıkları yok. Bu şekilde de tıklayarak da sezon sonu bakalım. Hem ara transfer dönemini atlatmış olduğumuz sezon sonunda neler alıp neler yapmadıklarını görüyoruz. Hem de istatistikleri de görmüş oluruz. Daha mantıklı oluyor. Olmadı ara transfer döneminde de ilk istatistiklere bakarız duruma göre. Ben yeni keşfettiğim için şu an böyle oldu ama diğer bölümlerde dikkat ederim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay.